Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kolay bir örgünün anlatımını yapacağım. İki renk seçtim arkadaşlar. Griyi ve yavru ağzı tonlarında iki rengi kullanacağım. Şöyle tığ numaramsa 4 numara 2,5 milimlik bir tığ olacak. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı severek beğenerek takip ediyorsanız beğen tuşundan beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Şimdiden beğenileriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi hemen başlayacağım. Gri ipimle başlıyoruz. Bir tane ilmek oluşturuyorum. Üzerine zincir çekiyorum. Zincirlerimi bol çekiyorum arkadaşlar. Çok fazla toparlama yapıyor. Üzerine sık iğne yapacağımız için trabzanlı modellerde bu kadar toparlama yapmıyor. Ama sık iğneli modellerde gerçekten çok fazla toparlama yapıyor. O yüzden biraz daha bol bırakarak zincirlerimi çekiyorum. Şöyle görüyorsunuz. Çok kolay bir model arkadaşlar. Tığ işini bilenler kolaylıkla bu modeli çıkaracaklardır. Şimdi ilk zincirin içerisine batıp sık iğne yapıyorum. Hiç tığıma dolamadan yanındaki zincire batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincire batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Şimdi ilk sıramız bu şekilde sık iğne olacak arkadaşlar. Şöyle tek tek her bir zincirin içerisine batarak sık iğnelerimizi oluşturalım. Evet, bu şekilde sıra sonuna geldim arkadaşlar. Tek sayı ya da çift sayı fark etmiyor. Şöyle bir zincir çektim. Döndüm. Şimdi ilk boşluğa, buradaki ilk boşluğa batıyorum ve sık iğne yapıyorum. İkinci boşluğa batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Burada zaten şöyle yuvalarımız belirgin. Buradaki boşluklara, buradaki yuvalara batarak ikinci sırada da hiçbir işlem yapmadan sık iğne yapacağız. Şöyle sıra sonuna geldim. Sondaki buradaki sık iğneyi unutmuyoruz. Buraya da batıp son sık iğnemi yapıyorum ve bir zincir çekip buradan ipimi kesiyorum. Şimdi burada ipimi keseceğim arkadaşlar. Buradaki baş taraftan başlayacağım diğer rengimle. O yüzden buradan kesiyorum. Şöyle kestim, bir zincir çekmiştim. Burayı çekiyorum. Şimdi diğer renge geçiyorum. Evet, şimdi sağ taraftan buradan ipimi düğümleyerek başlayacağım arkadaşlar. Baştaki sık iğne boşluğuna batıyorum. Diğer ipimle buradan geçip şöyle sıkıştırdım ve üzerine bir tane zincir çekiyorum. Hemen buradaki ilk boşluktan batacağız arkadaşlar. Buradan batacağız. Modelim için bir tane tığıma doladım. Buradaki ilk boşluktan batıp bir ilmek daha çıkardım. Şöyle 3 tane ilmeğim oldu. Tekrar doladım. Hemen ilk baştaki buradaki alt boşluğa batıyorum. Şöyle. Buradan da bir ilmek çıkardım. Tığımın üzerinde şöyle 5 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte kapatıyorum. Kilitlemeden tığıma doluyorum. Buradaki ikinci boşluk. Hemen buradan batıyorum. Tekrar doladım. Hemen altındaki, bakın hemen altındaki boşluğa. Buradan battım. 5 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte kapattım. Hiç kilitlemeden tığıma doluyorum. Tekrar önümdeki boşluk, bir alt boşluk. Hepsini birlikte kapat. Tığıma doluyorum. Şöyle alt alta buradaki boşlukları takip edeceğiz arkadaşlar. Hemen önümüzdeki boşluğa, sık iğne boşluğuna battım. Bir ilmek çıkardım. Tekrar doladım. Bir ilmek daha çıkardım. Hepsini birlikte kapattım. Bu şekilde devam ediyoruz. Tığıma doladım. Sık iğne boşluğuna battım. Tığıma doladım. Bir alttaki sık iğne boşluğuna batıp hepsini birlikte kapatıyorum. Modelimiz şöyle şekillenmeye başladı arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Her bir sık iğneye batıp bir altındakine batıyoruz.
Şöyle son kısma geldik arkadaşlar. Yine sondakine de aynı şekilde batıyorum. Bir alttaki boşluğa da batıp sıra sonuna gelmiş oldum. Burada bir tane zincir çektim, sıkıştırdım. Üzerine bir zincir daha çekip üst sıraya geçiyorum. Şöyle arka yüzü de kabartılı bir şekilde devam ediyor. Ön yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 2 sıra modelimiz için bir üst sırada gri renkle bu modeli uygulayacağız. 2 sıra sık iğne yapacağız. Hemen ilk boşluktan buradan batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sırasıyla şöyle boşluklara batarak sık iğne yapıyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Burada da son kısma batıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. İkinci sıra sık iğneyi yapacağız. İlk boşluktan batıp aynı şekilde sıra sonuna kadar sık iğne yapıyoruz. Buradaki son kısma, bu kısma da batalım arkadaşlar. Burayı unutmayalım. Eksilme olmasın. Bir zincir çekip bu ipimi buradan kesiyorum. Tekrar buradan başlayacağım. Buradaki baş kısmından ilk baştaki sık iğne boşluğuna batıp aynı şekilde ipimi ekliyorum. Üzerine bir zincir çekiyorum. Yine alttaki gibi başlayacağız arkadaşlar. Tığıma doladım. Buradaki ilk boşluğa batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tekrar doladım. İlk baştaki alt boşluğa batıp ilmeğimi aldım. Hepsini birlikte kapattım. Aynı işlemle devam ediyorum. Burada önemli olan arkadaşlar, şimdi ön sırada bir farklı model, arka sırada böyle biraz daha kabartılı bir görünüm oluyor. Hani bunların aynı şekilde görünmesi için ipi kesip tekrar sağ taraftan eklemek gerekiyor. Şimdi 3 sıra yine aynı bu renkle devam edeceğim. Tekrar yavru ağzı rengine geçtiğimizde gri ipi kesip yine bu şekilde başlama yapacağım. Şöyle devam edelim. Aradaki hiç boşluğu atlamayalım. Önce ilk baştaki üst sık iğneden alıp daha sonra alt sık iğneden alıp hepsini birlikte kapatıyoruz. Model çok kolay arkadaşlar. Nasıl devam ettiğine, nasıl modelin ilerlediğine dikkat ettiğinizde kolaylıkla uygulayabilirsiniz.
bir zincir çektim, kilitledim, üzerine bir zincir daha çekip bir üst sıraya çıkmış oldum. Şöyle dediğim gibi arka kısmı biraz daha kabartılı, ön yüzü bu şekilde. Şimdi 2 sıra sık iğne yapacağız. Buradaki boşluklara batarak sık iğne yapıyorum. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Farklı bir işlemi yok. Dediğim gibi alt sıradaki modeli takip ederek üst sıraya uygulayabilirsiniz. Buradaki model sayısıyla üst sayı aynı sırada devam ettiğinde hiçbir sorun olmadan devam edebilirsiniz. Ben modeli çok farklı buldum arkadaşlar. Bebek yeleklerine çok yakışacağını düşündüm. Bebek battaniyesi de olur diye düşünüyorum. İster bu yüzünü, isterseniz de diğer yüzünü kullanabilirsiniz. Sizler için büyük bir parça hazırladım. Hemen onu göstermek istiyorum. Şöyle bu kısmı arka yüzü arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz bu yüzünü, isterseniz de böyle düz tarafından yaptığımız yüzünü kullanabilirsiniz. Gri ile de yavru ağzı çok uyumlu oldu arkadaşlar. Ben renk uyumunu çok beğendim. Daha önce bu iki rengi yapmamıştım. Bu modelde denedim. Çok hoşuma gitti. Farklı bir modelde de yine bu iki rengi kullanmayı düşünüyorum. Çünkü çok beğendim renk geçişlerini. Evet, modelimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Çok kolay bir model. Zaten dediğim gibi püf noktalarından bahsettim. Sık iğne ile ve sadece tığımıza dolayarak battığımız bu modeli oluşturarak devam ediyoruz. Kolay ve güzel bir model yaptık. Bugün de bir videonun sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de zili aktif ederseniz haberdar olabilirsiniz. Tekrardan örgü videolarımda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.